Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz estetik uzmanı Sadakat Bekcanova. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Ben çok iyiyiz. İlk soruyla başlıyorum hemen. Yüz Tabii. germe ameliyatları ile ilgili konuşacağız. Bunun için belli bir yaş var mıdır? En çok hangi yaş tercih edilir? En çok biz 40-45 yaş arasında tercih edilen yüz germe ameliyatlarımız. Ama tabii ki şimdi yaş önemli, yaşa göre değil. Bazı insanların derisi hassas olduğu, erken yaşlandığı yüzünden 30-35 yaşlar arasındaki kadın kızlarımıza da orta yüz, mini yüz germe uygulamasını yapıyoruz. Yaştan çok ihtiyaca göre aslında. Evet, yaştan çok ihtiyaca Erken yaşta göre. da olabilir diyoruz. Yani 25-65 arası. Mini yüz germe, orta yüz germe ameliyatları ama normalde 40-45 yaş en çok tercih edilen 40-45 diyebiliriz. Aynen. Peki ameliyattan biraz bahsedecek olursak ameliyat ne kadar sürüyor? Yani izleyicilerimiz için bir bilgilendirme olsun. Ameliyat 2 saat sürüyor. Normalde ameliyatlarımız 2 saat, 3 saat ama tabii ki insanın vücuduna göre bizim elimizdeki bir şey değil. Çünkü bazılarını tansiyon yüksek olduğu için, kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için o yüzden biraz uzun sürebilir ilk 3 saat, 4 saat. Buna göre. Minimum 2 saat diyoruz o Evet, zaman ve minimum üzeri 2 olabilir Aynen. gibi yapılan işlemlere göre. Evet. Peki ameliyat sonrasında bir ödem durumu oluşuyor herhalde. Tabii ki ödemler olmak normal. Ameliyattan sonra nasıl tedavi görmek biz tabii ki tercih ediyoruz. Ameliyattan sonra şiş ödemler olmak normal. Bir hafta, 2 haftaya kadar iplerini biz 15 günde alıyoruz. Çünkü iç dikişi yapıyoruz. Estetik dikişi iz kalmaslık için. Çok hastalarımız iz oldukları için bazen korkuyorlar yüz germe ameliyatını olmaka ama bizde iz belli olmaslık için iç dikişi yapıyoruz, estetik dikişi. O yüzden 15 günde alıyoruz. 15 güne kadar mesela kendisine çok dikkat etmeli. Normal hayatına 5 gün sonra, bir hafta sonra çıkabilir. İşine çıkabilir. Ortalama 10-15 gün sonra normal hayatına geri dönüyor diyebilir miyiz? Yani ortalama 5 günden bir hafta içinde dönebilir normal. Ama iplerini biz 15 günde alıyoruz. Tabii ki o zamana kadar korsetle yürüyecek. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle. Tam yüz oturması için 4 hafta lazım. Evet. Yani ilk başta süreçte bir hafta 10 yüz çok şiş olabilecek. İlk 5 gün sosyal hayattan biraz kopacak. İlk 15 günde de siz ipleri alacaksınız. Evet. Peki sonraki süreçte kontrol aralıkları ne olmalı? Ne kadar zamanda bir kontrole gelmeliler? Kontrol 3 ay içinde gelse olur istediği zaman. İhtiyacına göre ya da... İhtiyacına göre. Çünkü şiş ödemlerde insana göre. Bazılar hassas olduğu için bazılarının şiş ödemleri 15 gün sürüyor. Bazılarınınki 3 haftaya kadar sürüyor. Bazılarda bir haftada da şiş ödemler geçiyor. Yani normal süreç dışında rahatsız edici bir şey görürse erken de gelebilirler. Aynen. Ama ortalama bir 3 ay içerisinde kontrole bekliyorsunuz. Tabii ki, evet. Peki siz yüz germe ameliyatı yaptınız ya da mini yüz germe yaptınız diyelim. Hasta onu bayağı bir kullandı. 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl. Bunu tekrardan ikinci bir yüz germe ameliyatı yapılabilir mi? Ya da en erken ne zaman yaptırabilir bir daha yüz germe ameliyatını? Mesela mini yüz germe yaptırdıktan sonra 10 seneye kadar yüzüne hiçbir uygulama gerek yok. İp askısı da, mesela dolguda, burun altlarını. Ondan sonra orta yüz germe yaptırabilir yaşına göre. Çünkü bu insan kasındaki kaslar aşağı düştü, öylelerde yağ olduğu için. Peki şimdi yüz estetiğinden biraz bahsettik. Göz kapağı estetiğinden bahsedelim biraz. Göz kapağı estetiğine kimler ihtiyaç duyar? Kimlere yapılmalıdır? Göz kapak estetiği, göz torbaları düşkün insanlar, göz simetrik, gözleri yüzünde değişik olan, mesela yüzden dolayı, göz kapağından dolayı yaşlı gözü gençleşmek isteyen insanlar. Yorgun görünen ya da görmeyi engelleyen. Tabii ki. Göz kapak ameliyatlarımız alt üst mesela ameliyatlarımız aynı var. Anda Göz tabii aynı anda yapılan işlem.
göz torbaları çok aşağıda olan, yağ kaplanan insanlara yapılıyor. Mesela simetrik değişiklik var. Göz kapağı mesela bazılarınınki küçük, bazılarınınki büyük torbalar düşken onlara da yapılıyor. Mesela göz kapağından dolayı yaşlı göstergen. Mesela aynı bir göz kapağı ameliyatında 7-8 sene gençleşiyor. Hem yorgun görünüyor, Hem gözaltı yorgun torbalarıyla. gözüküyor. Evet, o yüzden yapılıyor. Göz kapağı ameliyatları ortalama süresi ne kadar? 20 dakika. 20 dakikada. 20 dakika. Ameliyathane şartları gerekiyor mu yoksa lokal yapılabilir mi? Lokalda da yapılıyor. Lokalda da isteyen mesela hastalarımız bazen lokalda, bazen genel anesteziyle istiyor. Ama lokalda da biz yapıyoruz, 20 dakika sürüyor. Evet, 20 dakika içinde aslında lokalde yapılabilir. 5 yılda kullanabiliyorlar, doğru mu? 5 seneden 8 seneye kadar, Üzerinde 10 seneye olabiliyor. kadar garanti veriyoruz. Evet. Peki iyileşme sürecinden biraz bahsetsek. Göz kapak ödem, şişlik ameliyatımızda olur mu? ödem şişlikler, tansiyonu yüksek, kanı sulu olan hastalarımızda biraz şişlik ödemler uzun sürebilir. Mesela bir hafta 10 günde. Normalde bir haftada iplerini alıyoruz. Normal kanı normal insanlarda 3 gün, 5 güne kadar. Peki yara izlerinden biraz bahsedecek olursak. Yara Kese izlerimiz izleri göz belli kapak oluyor mu? ameliyatlarımızda o da estetik dikişi, iç dikişi. 3 aydan 6 aya kadar hiç iz kalmıyor. Peki bu yüz germe ameliyatlarında izler ne kadar sürede kaybolur ya da daha sonra oluşan izler için herhangi başka bir tedavimiz var mı? Yüz germe ameliyatında %100 iz gitmiyor. %20, %30% kalıyor zaten. Çünkü göz kapağıyla yüzdeki derisi aynı değil. Zaten ama hiç belli olmuyor. Mesela estetik iç dikişi dedim ya. Estetik iç dikişi bilinir bilinmez. Yani o da tabii ki insanın vücuduna göre olan bir şey. Peki şöyle bir şey merak ettim, yani şu an belki izleyicilerimiz de benim gibi düşünüyor olabilir. Hastanız yüz germe ameliyatı oldu, mutlu da oldu. Aradan 5 sene geçti. Belki yine ihtiyaç duydu. İyi de cildine bakamadı belki de. Çünkü bakım da gerekiyor, cilt Tabii altı ki. bakımları da gerekiyor. Kısa süresi, 5 yıl sonra tekrar bir ameliyat olabiliyor mu? Yani yüz germelerinde tekrarlanabilir bir ameliyat mı? Tabii ki tekrar olabilir. Çünkü kilo alma, kilo verme oluyor insanlarda. O yüzden 5 sene sonra ya da 10 sene sonra yapılıyor. Yapılabiliyor. Siz bahsettiniz aslında biraz önce ama merak ediyorum şimdi. Herhalde full yüz germe var. Bir de mini yüz germe var. Bunlar neler? Boyun ve yüz germemiz Evet. var. Neyi kapsıyor bunlar? Yani mini yüz germe dediğimiz tam olarak ne? Hangi bölgeyi toparlar ya da? Mini yüz germe şu kaş kaldırma ve burun altındaki olan kısımlarını toparlıyor. Orta yüz germemiz şuradaki kaslarını toparlıyor. Boyun germemiz komple. Full yüz germede Full yüz. boyunda dahil Aynen. diyebiliriz yani. Boyun germemiz normalde 45 yaştan sonra 55 yaş, 60 yaş arasındaki yapılan yaşlardaki insanlara uygulanıyor. Onun altındaki yaş grubuna uygulamıyorsunuz herhalde. Onun altındaki yaş grubuna zaten boyunlar normal, orta yüz germe yetiyor. Peki daha alt yaş grubunda dikey kırışıklıklar oluyor ya da boğumlar var. Belki de benim gibi. Onlarda nasıl bir süreç ilerliyor? Neler öneriyorsunuz? Bunlara mezoterapi öneriyorum. Mezoterapiyle. Mezoterapi. Destekleyici tedaviler, dolgu, botoks, mezoterapi Aynen, gibi dolgu, botoks, mezoterapiyle yapıyoruz. tedaviler yapıyoruz. Peki bir şey soracağım ben size. Şimdi biz bir mini yüz germe ya da bir total yüz germe yaptık. Biz bunu iyi korumak istiyoruz. Hani 5 yıl değil de 10 yıl kalsın istiyoruz. İzleyicilerimize bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Bunlarla ilgili ben tavsiyelerde mesela kilo almazlıklarını tavsiye ediyorum. Kilolarına dikkat etmeleri Aynen, gerekiyor. en önemli olan bizim için bu. Kilo alması daha iyi. Biraz dikkat, uzak dursun. Destekleyici işlemlere ihtiyaç olur mu? Mezoterapi Tabii ki gibi, mezoterapi- gelişmiş mezoterapi- altın iğne gibi, yani bu tür işlemlerle Yok. desteklenebilir mi? Altı iğne, bu ip askısı onlar hiç gerek yok. Yüz germe ameliyatından sonra sadece mezoterapiye botoks uygulaması olabilir. Mesela bizim yüz germe ameliyatlarında benim bir notum var. Kendi hastalarıma vergen. 20 yaş gençleştireceğim sizi diye. Hocam peki kadın hastanız mı daha çok, erkek hastanız mı daha çok bu konuda? Kadınlar, kadın hastalarımız çok tabii ki ama şimdi erkekler de Yaptırıyorlar. yaptırıyorlar tabii ki. Çünkü
Kaş kaldırma, göz kapakları düşüklüğünden çok rahat kendilerini öyle istiyor. Öyleyse. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz estetik uzmanı Sadakat Pekcanova ile yüz germe ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.